elinin altındaki bir insan bedeni değil, artık bizim için çalışma materyali. Bıçağı biraz daha bastırarak, biraz daha sert kuvvet uygulayarak kesmeye başladım. Biz dikip bir araya getirip toplayamıyorsak genelde bu tip cenazelerde şey yapıyoruz. Hani bir ceset torbası temin edip içerisine koyup kapatıp deriyi iki kenara ayırıp içinden organları çıkartma şeklinde yapıyoruz bir otopsi. Ateş silahta bir mermi çekirdeği vücuda girdiği yerden itibaren çıktığı yere kadar içeride hangi organları yaralamış, hangi organlara zarar vermiş, onları da tek tek tarifleriz. Çocuklar da otopsi oluyorlar mı? Yani anne karnından cenini çıkartıp ona da otopsi yapılabiliyor. Yer altında olmaya devam edin. Boş bir arazide ölmüş, etrafında hiç kimse yok. Kıymetli abim hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, sizler sormalısınız. Nasılsınız? Şükürler olsun bizler deyiz. Evet efendim, bu hafta bir otopsi uzmanı ile yüzleşiyoruz. Otopsi ile alakalı birçok soruyu daha önceden sormuştuk bir otopsici arkadaşa. Fakat bu sefer daha derinlere gireceğiz. Otopsi nasıl yapılır? Otopside ne gibi yollar izlenir? Otopside nasıl bir sistem vardır? Ve insan ne için otopsi olur? Gibi konuları abimize soracağız. Abi isim soyisim öğrenebilir miyim? Özgür Güneş. Özgür abi. Öncelikle hoş sefa geldin. 1977 Kayseri doğumluyum. İlk ortaokul, lise eğitimimi Kayseri'de tamamladım. Daha sonra laboratuvar bölümü mezunuyum. Üniversite yüksekokulu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum laboratuvar bölümünde. Akabinde askerlik, malum her Türk gencinin yapması gereken. Ben askere gittiğimde bu işi yapmaya başladım. Askere gittiğimde anatom anabilim dalında kadavralarla ilgilenecek bir asker arıyorlardı. Gülhan Asker Tıp Akademisi'nde Ankara'daydım. Askerliğimi orada yaptım. Bu kadavralarla ilgilenince ilgimi çekti. Aynı binada bulunan adli tıp uzmanlarımız tarafından bana otopsi işleminin nasıl olduğu ile ilgili bilgi vermesini istedim. Orada öğrendik. Malum benim bu mesleğe başladığım yıllarda Türkiye'de bu işin okulu yok. Orada öğrendim. Yani orada öğrendim. Onların yanında öğrendim. Alaylı bir şekilde öğrendik aslında. Usta çırak ilişkisi şeklinde. Akabinde Mersin'e geldik. Burada da çalışmaya başladım Mersin Üniversitesi'nde. Bu işi yapmaya başladım. Abi, 21 yıldır da bu işi yapıyorum. Kaç yaşındasın abi? 45 yaşındayım. 45 yaşındasın. Yani sen 25'ten sonra mı başladın? 24'ten Tabii sonra? 23-24 yaşından sonra başladım bu işe. Vay be, genç yaşta girdin yani. Yani. Ben sorulara başlayacağım abi Tabii. şimdi. Asıl sorulara geliyoruz. Hazırsan başlayacağız. Tabii. Ya başka meslek bulamadın mı da bu mesleği seçtin abi? Bu mesleği niye seçtin? Enteresan ve ilginçti yani. Hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak her zaman ilgimi çekiyordu zaten. O yıllarda ben bu işi yapan insanların genelde bu şehirlerde yaşayan, ufak şehirlerde yaşayan, hani şunu söyleyeyim çok garip gelecek. Pek çok ilde ve ilçede bu işi o ilin ve ilçenin kasapları, adliyede çalışan temizlik personelleri ya da ne bileyim şoförler, bu insanların yaptığını öğrendim. Bu işi bilinçli olarak yapan hiç kimsenin olmadığını öğrendim. Allah Allah. Bu yüzden bunu biraz daha bilinçli olarak yapmayı istedim. Ve hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmış olmak cazip geldi biraz da bana. O yüzden bu mesleğe başladım yani. Yani ilginç şeyleri sevdiğin için mi otopsici oldun? Tabii. Peki senin tam olarak görevin otopsi mi sadece? Burada değil. Biz burada okulunu da açtık bunun. Türkiye'de ilk okulunu biz açtık zaten Mersin Üniversitesi'nde. Öyle mi? Bunun okulu da var. Öğrencilerini yetiştirdik. Benim işim burada otopsi artı öğrencilerin eğitimi oldu. Pek çok ilde çalışan otopsi teknisyen arkadaşlarımız, bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler ve Elazığ'ın, İstanbul'un yetiştirdiği öğrenciler var. Bunlar sadece otopsi yapıyorlar ama biz burada öğrenci eğitiminde de çok uğraştık ben burada. İki işi bir arada yürüttüm diyebilirim yani. Yaş 24. İlk defa koridordan içeriye girdin. Artık o soğuk yere girmiş bulundun. Karşında bir kadavra var. Daha doğrusu bir cenaze var. Ve cenazeyi gördün. İlk defa birisini kesmeye başlayacaksın. Ne hissettin? İlk seferde inanır mısınız o bıçak diyeyim artık, büstürü diyeyim. Yani onu insan vücuduna çalma konusunda yani kesme konusunda tereddüt yaşıyorsun. İlk tereddütü ben de yaşadım. Allah Allah. Bıçağı deriye dokunuyorsunuz, bastırarak kesmeniz gerekiyor. Kesemedim. Hani o derinliğe inmemiz lazım, belli bir baskı uygulamamız lazım. Hani zarar vereceğim, acı vereceğimi düşündüm. O arada yanında bir hocam vardı. Dedi elinin altındaki bir insan bedeni değil, artık bizim için bir çalışma materyali. Bu şekilde düşün. Çünkü o artık yaşamıyor, öldü. Biz bunun ölüm nedenini bulmak zorundayız dedi. O şekilde yani bir tereddüt yaşadım ama ikinci seferde artık onu bir insan olarak görmem. Bizim için artık o insan değil. Çünkü duygusal bağ kurmaya kalktığımız anda işimizi yapamayız. Bizim için sıkıntı olur. Bu meslekte çalışan herkes için. Artık duygusal olarak onu bir insan olarak değil, biz kendi işimiz olarak, bir materyal olarak görmeye başladık. O şekilde bıçağı biraz daha bastırarak, biraz daha sert kuvvet uygulayarak kesmeye başladım. Ondan sonra da devam etti yani. Yaşayan birisine o kesiyi atamazsınız. Çünkü onun ölümüne neden olursunuz. Benim yaptığım kesiyi yaşayan birisine yaptığınız zaman onun ölümüne neden olursunuz. Hani böyle bir zarar verir miyim, acı verir miyim mantığı oluştu bir anda. Ama onun ölü olduğunu idrak ettiğiniz zaman zaten rahat çalışabiliyorsunuz. Evet. Bu zamana kadar parçalanmış, silahlı saldırıya uğramış, hatta bombalı saldırıya uğramış veya yanmış bir beden sana geldi mi abi? Hepsi de geldi. Hepsi geldi. Hepsi de defalarca geldi diyebilirim hem de. Abi anlatabilir misin? Mesela parçalanmış beden dediğin Parçalanmış beden, hani şöyle söyleyeyim. Mersin'de bundan aşağı yukarı 13-14 sene kadar önce, tam olarak tarih hatırlamıyorum. Belki biraz daha da fazla olabilir. Rıhtım bölgesinde, liman bölgesinde çalışan işçi servisini taşıyan bir servis aracını trenle çarpılması sonucu bir kaza meydana geldi. Aynı kazada 13 kişi vefat etti.
bir araç içerisinde sıkışmış ve parçalanmış vaziyette. Yani bu medyaya falan da yansıdı bu olay. Bunların otopsisinde bulundum. Gerçekten yani parçalanmış insanların otopsisini yapmak sıkıntıdır. Çünkü cesetleri parçalanmış, cenaze cesetlerinde ya da parçalanmış otopsilerde otopsi yapmaktan çok cenazeleri bir araya getirip bütünlüğünü oluşturma çabamız vardır. Çünkü yakınına teslim edeceğiz. Yakınına bir cenazeyi ceset torbası içerisinde kol bacak bir yerde, kafa göz bir yerde teslim edemeyiz maalesef. Etik olarak değil, yani bizim mesleki ahlakımıza da uygun değil. Ki gömecek olan kişinin cenazesini o şekilde görmesi de hiç hoş değil. O yüzden yani parçalanmış cenazelerde, genellikle parçalanmış cenazeler trafik kazalarında, travması yüksek olan kazalarda meydana gelir. Bunların toparlanma işlemleri sürer bizde. Cinayet oluyor maalesef, toplumumuz silah meraklı, ateş, silah, kesici delici alet yaralanması, bir anlı panikle. Bu tip cenazeler de çok geldi. Bunların otopsiler de farklı işliyor. Yani sizin dediğiniz gibi bir de şeyler var, şunu örnek söyleyebilirim. Hayvanlar tarafından parçalanmış cenazeler var bir de. Boş bir arazide ölmüş, etrafında hiç kimse yok. Genelde dağda bayırda yaşayan insanlar, bunlara çobanlara örnek verebiliriz. Çobanlara da genelde sık rastlanabiliyor. Hayvan gütmeye çıkmış ama geri dönememiş. Öldüğü zaman da maalesef doğadaki vahşi hayvanların saldırısına uğruyor. Yenebiliyor cesetleri. Böyle bir sıkıntı yaşayabiliyoruz onlarda da. Mesela vücudun bütünlüğü bozulmuş dedik ya az önce abi. Evet. Örnek vereyim, kolu bir yerde, bacağı bir yerde. Evet. Bulamıyorlarsa ne oluyor abi? Yapacak hiçbir şey yok. Olay yerinde bulunur zaten. Bulunmuyor diye bir şey yok. Ama çok ezilmiş ve travmatik bir şekilde parçalanmış olan olduğu zaman biz dikip bir araya getirip toplayamıyorsak genelde bu tip cenazelerde yapıyoruz. Bir ceset torbası temin edip içerisine koyup kapatıp cenaze yakınlarına da bunu kesinlikle bir açmayın, yüzünü görmeye çalışmayın, aşmak için çaba sarf etmeyin en azından. Yıkayamazsınız, böyle bir durum var diye durumu izah etmeye çalışıyoruz sadece. Paramparça olmuş bedenler yıkanıyor mu abi? Yok, yıkayamaz. Maalesef yıkanamıyor. Evet. Biz Gastar'la çekim yaptık bir hafta evvel. Çok şikayetçi ya sizden. Evet, maalesef onlar bizden şikayetçi oluyorlar. Çünkü bizim açıp kapattığımız yerlerden kan sızıntısı çok oluyor. Bunlar da doğal olarak kefenliyorlar ve kefenin dışına kan sızması hoş bir görüntü olmuyor. Cenaze yakın açısından da hoş görüntü olmuyor. Dini olarak bir sakıncası var mı yok mu onu tam olarak bilmiyorum ama onlar biraz bizden şikayet ediyorlar maalesef. Yıllardan beri bu işin içerisindesin. Yıllardan beri 21 sene dedin, doğru mu? Evet, doğrudur. Tam 21 seneden beri deneyim olmuştur mutlaka. Şu mevsimde şu daha çok oluyor. Dediğim bir durum var mı abi? Var. Şöyle söyleyeyim. Mersin için konuşacak olursak yaz dönemi suda boğulma. Doğal olarak bizde artan bir şey. Genellemeye vuracak olursak bahar dönemlerinde de intihar olayları Allah Allah. artış gösteriyor maalesef. Bunu daha evvelden daha duymuştuk ama bahar olduğunda daha mı fazla intihar geliyor? Tabii daha fazla intihar geliyor. İnsanlar üzerinde baharın bir etkisi midir? Psikiyatrik olarak bir değişim mi gösteriyorlar nedir bilmiyorum ama bahar döneminde intihar olayları artıyor ve yaz döneminde de Mersin'de deniz kenarında olduğumuz için doğal olarak suda boğulma vakaları bir artış gösteriyor doğal olarak yani. Boğulan bir cenaze size geldiğinde, iç organlarını açıp baktığınızda her yerinde deniz suyu görüyor musunuz? Biz sıvıyı şöyle görürüz. Midesini açtığımızda midede zaten görmemiz gerekir suda boğulmuşsa. Ve aynı şekilde suda boğulmuş birisinde akciğerlerini çıkartıp açtığımızda akciğer içerisinde de su görmemiz lazım. Hatta işin bir de şu boyutu var. Anlatabileyim, şöyle anlatayım size. Akciğerlerinden çıkan örnekler alınır. Boğulduğu yerdeki suyla karşılaştırılır. O kişi orada mı boğuldu yoksa başka yerde boğulup mu oraya atıldı, tatlısı tuzlusu olayı var bir de. Denizde boğulmuş birisinde mesela akciğerlerinde sıvı çıkmıyorsa bu daha önce öldüğü anlamına da gelir. Peki solunum kapanıyor mu ki abi? Şöyle söyleyeyim, deniz altında boğulan birisi doğal olarak nefes almak için ağzını açtığı anda tüm akciğerlerine ve midesine su doluyor. Ama daha önce ölmüş ve atılmış. Daha önce ölmüş birisinde akciğerlerinde hava kalmadığı için içine su dolmuyor. Midede yine bulabilirsiniz. Bir nebze ağız boşluğundan dolar ama akciğerde su bulamayız. Bu ayrıca bir kriterdir. Cinayet mi yoksa boğularak mı öldü diye. Ama dediğim gibi tüm vücut organlarında değil ama midede ve akciğerde sıvı buluruz. Evet abi. Sıvı çıkar oradan. Diyelim ki otopsimiz var ve size getirildi. Otopsiye başladınız. Sonuçlar ortalama kaç günde çıkıyor abi? Şimdi otopside sonuç bir kişinin ölüm nedeni otopsi yapılsa bile ölüm nedeni belli olduysa o anda otopsi esnasında belli olduysa bu nasıl belli olabilir? Şöyle örnek vereyim size. Trafik kazası geçirmiştir. Trafik kazasına bağlı kafa travması, beyin kanaması bellidir. Hastane tıbbi belgeleri vardır. Otopsi yapılır. Ölüm nedeni belli olduğu zaman otopsi raporu o dakikada o saatte çıkıyor. 10 dakikada Aynen çıkıyor. 10 dakikada çıkıyor. Ama otopsi yapılır. Ölüm nedeni belli değildir. Patoloji ve toksikoloji incelemek için örnek alınır. Bunlar incelemek için patolojiye gönderilir. Mesela biz Mersin bölgesi olarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderiyoruz. Diğer yerlerde Ankara, İstanbul Adli Tıp Kurumları var. Buralara gönderiliyor. Buralara gittiği zaman patoloji incelenip gelme süresi normal prosedür işlendiği zaman da bazen de 3 ay ile 6 ay arasında bir zaman alabiliyor. Tabii her vaka kendi içerisinde değişiklik gösterir diyebilirim.
Otopside neye bakıyorsunuz? Şimdi otopsi yaptığımızda ilk baktığımız, otopsiye başlamadan önce vücudun dıştan görünen travmatik ne kadar yarası varsa onlar. Yani komple bir fiziki muayene önce aslında bizim yaptığımız otopsi üzerinde. Daha sonra bunun akabinde işte travmatik yaralar dışta. Ondan sonra da otopside 3 boşluk açılır. Kafa, göğüs, batın dediğimiz. Bu 3 boşlukta da iç organlarda önce varsa travmatik yaralar, daha sonra da genel özellikleri. Bunların hepsi sırayla yazılır. Kesici delici aletle sadece dıştan yarayı tariflemeyiz. İçeride hangi organda nereye kadar yaralandığını da tarifleriz. Ateş silahta bir mermi çekirdeği vücuda girdiği yerden itibaren çıktığı yere kadar içeride hangi organları yaralamış, hangi organlara zarar vermiş, onları da tek tek tarifleriz. Önce dıştan görünen yaralar, daha sonra içeriden diğer yaralanmaları tek tek tarifleriz. Yani bizim için önemli olan da hani şey yoksa, herhangi bir travmatik yaralanma yoksa ve ölüm nedeni belli olmayan bir otopsiyi yapıyorsak, bunda da iç organlarda görebileceğimiz her türlü kesitlere bakarak, en ince kesitlerine kadar bakarak ne yakalayabiliriz düşüncesiyle, ölümünü anlatacak, izah edebilecek ne bulabiliriz düşüncesiyle her türlü organa incelemeye alırız. Otopside ölüm sebebi nasıl anlaşılıyor? Şu şekilde bir tarif verebilirim size. Bir yaralanmayla gelen birisi, biz açtığımızda hayati organ kriterlerimiz var. Otopsi için 3 boşluğu açtığımızda belirttiğimiz hayat tehlike kriterleri var. Vücutta belli organların yaralanması, belli damarların kesilmesi, bazı büyük kemiklerin kırılması. Bunlar bizim için hayat tehlike kriteridir. Ve açtığımızda otopsi yaptığımız kişide bu belirttiğimiz kriterlerden bir tanesini bulabiliyorsak kişinin ölüm nedeni onu verebiliyoruz. Açtık mesela ufak bir trafik kazası, bisiklet kazası ama aort üzerinde bir kesi ya da ne bileyim kolda bir damar kesisi, büyük damar kesisine ya da boyunda bir büyük damar kesisi neden olmuş, arter ven kesisi neden olmuş. Bu bizim için ölüm nedenidir. Ölüm nedenini buna bağlı verebiliriz. Bu da nedir? Zaten bu tip yaralanmalarda çoğunlukla gözle görünen dışta bir travma olması gerekir. Ona göre ayrım yapabiliriz yani. Ölüm nedenini aslında ayırmak çok şey olur, garip olur. Çünkü zaten biz ölmüş olarak geliyor. Biz ölüm nedeni veremiyoruz zaten onu aslında. Neden öldüğünü bulmaya çalışıyoruz. Onun için yaptığımız otopside belirttiğimiz hayat tehlike kriterlerinden birini bulmamız gerekiyor onda. Çocuklarda otopsi oluyorlar mı? Oluyor. Yani onlarda da bir birey olarak düşünüyoruz artık. Vaka olarak onların da başına gelen olaylar adli vaka olduğu zaman otopsileri yapılıyor maalesef. Peki kaç yaşa kadar abi? Sınırlama yok. Bebek de olabiliyor mu o halde? Tabii. Bebek de olabiliyor. Cenine bile otopsi yapabiliyoruz. Anne karnında. Yani anne karnından cenini çıkartıp ona bile otopsi yapabiliyoruz. Peki abi organ oluşuyor mu ki o vakit? Tabii belli bir yaştan sonra, belli bir aydan sonra. Mesela ne erken doğum sonuç? olduğunda bile 7 aylık bir bebek doğduğunda yaşayabiliyor biliyorsunuz. Ne sonuç Prematur. elde edilebiliyor peki abi? Onun da ölüm nedenini veriyoruz. Mesela bir vakam vardı. Kesici delici alet yaralanması, bıçaklanma. Anne 9 aylık hamileydi ve anne karnında da kesi izleri vardı. Biz bebeğin vücudunda da kesi izleri bulmuştuk. İkisinin otopsisini ayrı ayrı yapıp ikisine de ayrı ayrı ölüm nedeni vermiştik. Yani onda sınırlama yok maalesef. Ailenin otopsiye yaklaşımı ne yönde oluyor? Türkiye'de yapılan otopsilerin %90'ında diyebilirim aileler otopsi yapılmasını istemiyor. Ama maalesef bu otopsi yapılıp yapılmaması aileye bırakılmış bir karar değil. Şu şekilde izah edeyim. Kişi öldüğü zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bir madde varmış. Ben de bunu tam olarak bilmiyorum. Yanlış söyleyebilirim. Çok da içine girmek istemiyorum ama adli vaka bir şekilde ölüm meydana geldiği zaman sizin cenazeniz savcılığa ait. Savcılık otopsi işlemini bitirip teslim edene kadar cenaze ona ait oluyor maalesef. Devletin cenazesi oluyor. Devlet işlemini bitirdikten sonra hani ben bununla işim bitti, otopsisini yaptım, ölüm nedenini tespit ettim dedikten sonra aile cenazeyi alıp defnedebiliyor. Bu durumda da otopsi kararı maalesef cenaze yakınlarına değil savcılığa kalmış bir şey. Onlara kalmış. O yüzden halkımızın %90'ı karşı çıksa bile maalesef hepsine otopsi yapılıyor. Adli vakalarda. Peki çok direten birisi oldu mu şu ana kadar? Oldu. Yani isim veremem ama bununla ilgili çok çaba sarf eden çok insanlar oldu. Hani şöyle bir olay anlatabilirim size. Ben kendi başımdan geçen doğuda bir ilimiz diyeyim. Oradan bir cenaze. İş kazası inşaattan düşmüş genç bir arkadaşımız. Otopsi yapılmasını istemiyorlar. Bir dergaha mensuplarmış. Kendi dedelerine, şıhlarına sormuşlar. Demiş otopsi yapılmasın. Dini açıdan biz caiz görmüyoruz gibi bir açıklamada bulunmuşlar. Ama şimdi şey boyutu var. Hani yakınlarından bir tanesiyle görüştüm ben. Dedi otopsi yapılmasını istemiyoruz dedim ama otopsi yapılmasın da otopsi yapılmadığı zaman o kişilerin hakları kayboluyor maalesef. Yani özellikle iş kazalarında bir insan otopsi yapmazsanız o kişinin hakları kayboluyor. Yani emekliliktir, ikramiyedir bu tip şeyler var. İşin daha sonraki maddi boyutu da var. Yakınlarla bu şekilde konuşmuştuk. Bu şekilde konuşunca ikna olmuşlardı. Şöyle söyleyebilirim bir 3 saate yakın bir direndik onlarla yani uğraştık otopsi yaptırmamak için epey bir çaba sarf ettiler ama sonuçta kendi iyilikleri için olduğuna inanınca yaptırmak zorunda kaldılar. Uzun süren bir vaka oluyor mu? Oluyorsa da niçin oluyor abi? Şimdi uzun süren vaka şu şekilde oluyor. Ölüm nedenini araştırdığımız gerçekten vakalar var. Hani bazı şeylerde ölüm nedenini bulamıyorsunuz. Ama bizde en uzun süren vakalar genelde şeydir. Mermi çekirdeği, ateş silah, mermi yaralanmalarında. Mermi çekirdeğini bulamamamız bizim için sıkıntı olur. Mermi çekirdeği serseri mayın gibi deriz biz otopsi esnasında. Vücuda girdikten sonra boşluk bulduğu her yerde gezebilen bir şey. Ölüme neden olduktan sonra ceset hareket ettirdikçe sağa sola kıpırdayan bir şey. Hani biz bazen mermi çekirdeğini çok ararız. Girdiği yerde sıkıntı yaratır. Filmini çeksek bile filmde
gördüğümüz mermi çekirdeği insan vücudunda bulamadığımız olur. Bazen de biz bu tıbbi araştırma otopsilerimiz oluyor mesela. Tıbbi olarak ölüm nedenini araştırdığımız otopsiler oluyor. Genellikle bu damar tıkanıklığı, embol atmaları gibi otopsiler var. Bunlarda da tüm vücuttaki damar yapısını aşmamız gerekiyor. Bir de bizim çok uzun süren vakalarımız genellikle cezaevinde ölümler. Bunların otopsileri bizde çok uzun sürer. Çünkü cezaevi ölümlerinde bir otopsi yaparken tutuklunun hakkının korunması adı altında işkenceye uğramış mı uğramamış mı diye düşünerekten tüm vücutta çok ayrıntılı otopsi yapmamız gerekiyor. Bu kişiye işkence yapılmış mı yapılmamış mı hem cezaevindeki görevlilerin hakkını korumak için hem ölen kişinin hakkını korumak için o otopsiler bayağı sıkıntı yaratabiliyor bizde. Peki Özgür abi hangi kısımlara bakıyorsunuz abi? İşkence olmuş mu olmamış mı? İşkencede hem vücut içinde hem vücut dışında her yere bakıyoruz. Vücut içinde de yani şöyle söyleyeyim hem vücudun üç boşluk dediğimiz göğüs, batın, baş açıyoruz hem de sırtını çevirip sırtında 12 tane yere diyebilirim. Kesiler ataraktan, cilt altını kontrol ederekten herhangi bir kanaması var mı yok mu diye otopsisini yapıyoruz. Ölmüş beden daha birkaç saat geçmişse ya da diyelim ki bir gün geçmişse korunabilen bir organ tekrar kullanılabiliyor mu abi? Yok. Organ bağışı çok farklı bir konu. Organ bağışında kişinin ölmemiş olması gerekiyor. Yani organ bağışında bağışlanan organlar ölmüş kişiden alınmıyor aslında. Bu yanlış bir kanıdır. Organ bağışında kişinin sadece beyin ölümü gerçekleşiyor. Diğer organların hala yaşar vaziyette, canlı vaziyette olması gerekiyor. Ancak bu şekilde organ bağışı yapılabiliyor. O yüzden otopsilerde ya da kadavralarda organ bağışı diye bir şey yok maalesef. Hiçbir organ işe yaramıyor mu abi daha sonra? Yarayan tek şey kornea, göz korneası. O nedir abi? Hani bu gözümüzün üstünde bu siyah bölgenin üzerindeki şeffaf bir alan. Katarakt olanlarda kornea nakli diye bir şey var. Görmeyi kesinleştiriyor. Ölüden sadece o alınabiliyor otopsilerde. Tek o işe yarıyor doğru mu? Aynen öyle. Peki onun ne kadar süre işe yarama özelliği var? Öldükten sonra arkadaşların söylediği 4-12 saat içerisinde almamız gerekiyor diyorlar. Normal ölümlerde de adli vakalarda da sadece kornea nakli alınabiliyor. Özgür abi sana gelenler arasında en böyle ilginç, farklı dediğin birisi oldu mu abi? Ya en ilginç, farklı dediğim buzda donmuş bir ceset geldi. Buzda. Evet, şu şekilde tarif edeyim. Donmuştu, dağda, kırlık bir alanda, vücut boşluğunun gömlek ve pantolon olmayan yerlerini çürümüştü ve içi kar doluydu. Yani göğüsten yukarısı açık vaziyette, sadece kemik yapı vardı ve pantolon vardı bacağında. Pantolon duruyordu. Pantolonun alttaki kas dokuları duruyordu ama üst tarafı yoktu. Büyük bir ihtimalle yabani hayvanlar tarafından yenmişti. Vay be. Ve donmuştu yani kış günüydü. Cesedin şöyle söyleyeyim bize gelen cesette pantolonun içerisinde ve gömlek altında kalan kısımları sağlamdı ama ondan diğer tarafı yoktu. Kafa bölümü ne durumdaydı abi? Kafa durumu şu şekilde söyleyeyim işte dedim yabani hayvanlar tarafından yenmişti galiba büyük ihtimalle. Hiç kas doku yoktu, hiçbir şey yoktu. Nasıl topladınız abi araya? Onu toplayamıyorsun işte. O tip cenazelerde toplayacak bir şey yok, yapacak bir şey de yok. O tip Direkt cenazeleri torbaya mı koyuluyor abi? direkt ceset torbasıyla teslim ediyoruz. Peki o anda neye bakılıyor? Sonuçta ortada bir şey kalmamış, bir bacaklar kalmış. İç organ olarak görebileceğimiz bir şey varsa onu görüyoruz. Yok görecek hiçbir şeyimiz yoksa o cesedi şu şekilde tarifleyebiliyoruz. Ölüm nedeni hani tam olarak tespit edilmemekle birlikte kişide saptanan şu bulgular ışığında işte hayvan saldırısına ya da çürümeye bağlı kalan dokular şunlardır diye bir tarifleme yapıp tabiri caizse topu savcılığa atıyoruz. Kesin ölüm nedeni veremiyoruz çünkü ona ayrım yapamıyoruz hiçbir şekilde. Savcılık soruşturmada herhangi bir şikayet unsuru falan bir şey varsa soruşturma yönünde ilerletiyor. Yoksa dosyası kapanmak zorunda kalıyor. Otopsi sırasında cenazenin yakınları ya da polisler içeri girebiliyorlar mı abi? Şöyle söyleyeyim, otopsi esnasında otopsinin sadece cenaze yakını içerisine alamıyoruz. Cenaze yakını ve polisler giremiyor. Sadece görevli olan polisler girebiliyor. Olay yeri inceleme polisleri girebiliyor. Onun haricinde şahsın avukatı, yakınlarının avukatı görevlendirdiği bir avukat girebilir. Avukatlar izleyebilir otopsiyi. Ama onun haricinde yakınları, özellikle yakınlarının yanında otopsi yapmak hani çok etik bir davranış değil zaten. Biz sonuçta cenazeyi üç boşluğa açıyoruz. Yakınının böyle bir şey görmesi, şahit olması da iyi bir şey değildir yani. Peki kayıt altına alınıyor mu abi? Kesinlikle. Tüm anlar Video kayıt kaydı, altında. fotoğraf, kamera kaydı hepsi yapılıyor. Peki bu görseller nereye depolanıyor? Ne oluyor? Hepsi savcılıkta kendi dosyasında. Yani her şey, her otopsinin kaydı kendi otopsi dosyasında savcılıkta muhafaza ediliyor. Bu mesleğin zor yerleri, zor konuları nelerdir abi? Ya bu mesleğin zor tarafı bana göre cenaze yakınları. Yani çok ajite oluyorlar maalesef. Cenazeleri var. Herkes ayrı bir üzüntü yaşıyor. Ama sizin onlarla üzülmemeniz gerekiyor. Yanınızda bazen bir anne çocuğu için ağlıyor. Bazen bir baba evladı için ağlıyor. Bazen bir evlat annesi babası için ağlıyor. Ama sizin bunlara biraz da soğukkanlı yaklaşmanız gerekiyor. Duygusal bakmamanız gerekiyor olaya. Bu mesleğin zor yanı bu bence. Cenaze yakınıyla şey kurmak yani alaka kurmak, ilgilenmek. Mesleğin zor tarafı bu. Dışarıda gittin bir yerde kahve içiyorsun. Yanına birisi geldi dedi ki abi ne iş yapıyorsun ya?
Ne diyorsun abi? Otopsiciyim. Kesip Ya biçiyorum. şimdi biz meslek icabı biraz şeyiz aslında. Çok karamsar olursak bu işi yapamayız. O yüzden bizde espri çok olmak zorunda. Biz diyoruz hani ne iş yapıyorsun? Biz diyoruz otopsi yapıyoruz. Ondan sonra hemen ilk sordukları soru abi akşam ne yaptın? Dün ne kestin? Şey yaptın falan. Peki abi. Ya biz hep her zaman bu konularda gelen sorulara işi gırgır şamatayla cevap vermeye yaklaşıyoruz. Çünkü aslında çok da konuşmak istemez. Arkadaşlarımızın hangisine sorarsanız sorun. Türkiye'de bugün bu işi yapan 400'e yakın meslektaşım var. Belki daha fazladır sayı olarak okul okumuş, öğrenmiş insanlar. Ben kendi öğrencilerime ilk öğrettiğim şey de budur. Her zaman bu işi gülerek yapın, gülerek yapmaya çalışın yoksa yani sizin de psikolojiniz bozulur. Ben her zaman bunu anlatmışımdır arkadaşlarıma. O yüzden biz genelde bu tip soru soranlara gırgır şamatayla üstünü kapatıp konuşmama taraftarıyız yani. Fazla Yani konuşmak aslında konuyu bir- açmak istemiyoruz. Bir nevi psikolojini rahatlatıyorsun yani. Yani. Peki abi ne diyorlar sana? Mesela ailen, arkadaşların senin bu yaptığın işe karşılık ne söylüyor abi genelde? Yaklaşım nasıl? Pek çok insanın söylediği ben bir cenaze bile göremezken sen bu işi nasıl yapıyorsun oluyor. Toplumumuzda cenazenin olduğu yere girmez insanlar korkar, çekinir. Akşamları mezarlıkta dolaşmazlar falan. Bu şekilde bir toplumun içerisinde yani cenazeye bile elleyemeyen insanlar varken bizim bu işi yaptığımız gerçekten yadırganıyor biraz. Birilerinin bunu da yapması lazım. Onun yapacak bir şey yok. Abi ilk yardım bilgin var mı? Tabii. Ben normalde hani başta söylemiştim ben laboratuvar bölümü mezunuyum. İlk yardım dersi aldık zaten biz. Bunu ders olarak da gördüm. Ama bizim ilk yardım bilgimiz bir işe yaramıyor maalesef. Yani şey olmasın, şimdi biri bayılsa yanımızda, açılın ben otopsiciyim. Yok. Direkt çözelim işi abi. Biz maalesef o konuda çok şeydi. Hani bizim müdahale ettiğimizin çok faydası olmaz bence. Hiç faydası olmaz. Hiç faydası olmaz bence. Evet. Biz ilk yardımda bulunmasak daha iyi. Eyvallah. Daha sonra cenaze yakınıyla görüştüğün oluyor mu? Prosedür ve evrak işlemleri için kesinlikle görüşmemiz gerekiyor bazen. Çünkü bazı eksik evraklar oluyor. Ölüm belgelerinin yeniden tanımlanması, yazılması gerekiyor. Bunun için görüşüyoruz ama otopsi yapıldığı esnada biz elimizden geldiğince cenaze yakınlarıyla temas kurmamaya çalışırız. Çünkü hani var biliyorsunuz toplumumuzda otopsi yapılmasına karşı gelen büyük bir kesimimiz var. İçeride cenazesinin otopsi yapıldığını bilen insanlar otopsiyi yapan kişiye saldırı ya da darp olayı olabilir, gerçekleşebilir bu tip şeyler. Biz o yüzden elimizden geldiğince otopsi yapıldığı dönemde cenaze yakınlarıyla görüşmeme taraftarıyız. Hiç deri soymak zorunda kalıyor musunuz? Deri soymak zorunda kalıyoruz. Şöyle kalıyoruz. Genellikle uyuşturucu madde öyküsü olan otopsileri yaptığımızda enjeksiyonisi olan bölgelerden örnek almamız gerekiyor. Yani enjeksiyon yapmış mı yapmamış, bu uyuşturucu madde öyküsü var mı yok mu diye. Buralarda deri soyup deri ve altındaki yağ dokuyu, kas dokuyu hepsini birlikte almamız gerekebiliyor. Yani çok tamamını demeyeyim de küçük bölümünü. Enjeksiyon yapılan bölümü. Başına geçen sıkıntılardan, uğraştığın aklından çıkamayan olaylardan biraz bahseder misin abi? Bunu biraz daha şahsi cevaplayayım. Benim yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi. Ben bu mesleğe başladığımdan beri, ilk günde otopsi yaptığımdan beri hiçbir sıkıntı yaşamadım diyebilirim. Ta ki ne zamana kadar? Benim 2 tane çocuğum var. Oğlum var 2 tane. O 2 oğlum olduğunda, çocuklarım olduğunda özellikle yüksekten düşme ve bebek otopsilerini yaptığım zaman otopsi salonundan çıkıp doğru telefona sarılıyordum. Evde annemi, eşimi bir şekilde ulaşıp çocuklar nerede, yalnızda mı, iyiler mi diye. Bir dönem bunun sıkıntısını yaşadım. Dedim ya biz cenaze yakınıyla diyalog kurmamamız, temasta bulunmamamız, yani kendimizi onların yerine koymamamız lazım bir nebze. Fakat bebek otopsisi yaptığımda yeni çocuğum olduğunda onun sıkıntısını yaşadım. O dönemde bana bebek otopsileri çok zor geldi. Bu 3-4 senelik bir dönem diyebilirim bu. 3-4 senelik bir dönem diyebilirim. Ondan sonra normal yani pek bir şeyim kalmadı yine ama bu benim için belli bir 3-4 senelik dönem bayağı kötüydü. Benim için sıkıntılı bir dönemdi. Başından geçen ilginç olaylardan bahseder misin abi? Başımdan geçen ilginç olaylar derken yani Mesela otopsiye gelen bir cenazede yaşadığın ilginç bir anı, daha sonra rüyana giren birisi oldu mu gibi. Yani şimdi şöyle rüyama giren hiçbir otopsim olmadı açıkçası. Çünkü ben hep düşündüm. İlk günden beri onları bir iş olarak düşündüğüm için ben o salondan çıktığım zaman hatırlamıyordum. Yani ben isimlerini bile hatırlamıyorum çoğu zaman. Bakmıyoruz çünkü. Gerek yok. Yani yapmamıza çok fazla temas kurup onları anlamamıza gerek yok. Biz işimizi yapalım yeter bize sadece. O yüzden biz salona girip otopsimizi yapıp dışarı çıkıyorduk. O yüzden ben çok fazla düşünmemeye çalışıyordum. Yani ne yalan söyleyeyim bugüne kadar rüyama giren hiçbir şey olmadı. Hiç yakınlarından birisini otopsi yapmak zorunda kaldın mı? Bizim mesleğin cilvesi bu maalesef. Biz yakınlarımıza otopsi yapmak zorunda kalabiliyoruz ama elimizden geldiğince bundan kaçıyoruz. Ben en basit örneği kendi kuzenim, akrabam. Yine böyle bir medyatik bir olay. Gerçekten çok kötü bir olay. Hani bundan bahsedebilirim. Sıkıntı da yok. Aşağı yukarı 15-16 sene kadar önce Mersin'de bir barda çıkan bir tartışmada öldürülen bir türkücü Sarp Öztürk. Akrabam Adana'ya otopsisini götürdüm ve ben bunun cenazesine giremedim, katılamadım. Yani bakamadım yakınım olduğu için. Çok yakın bir tarihte örnek vereyim. Bundan 2 gün önce yine benim bir öğrencim buradan Mersin Üniversitesi
Üniversitesi'nden mezun. Yani tarih nedir bugün? Tarih olarak bundan 2 gün önce ayın 3'ünde 3 Temmuz'da trafik kazasında vefat etti ve arkadaşlara sorduk işte cenazedir, nedir ne değildir diye. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda hiç kimse biz otopsisini yapamayız demişler. Allah Allah. Maalesef giremiyoruz. Yani yakınımız olduğu zaman biz otopsiye girip elimizi vuramıyoruz maalesef. Öyle bir sıkıntımız var. Yani bu Adana'da da yaşandı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda görevli bir arkadaşımız intihar etti, öldü, adli vaka oldu. Onun otopsisini de yapamadılar mesela arkadaşlarımız. Bu bizim için gerçekten bir sıkıntı. Yakınlarımızın olması, bir yakınımız geldiği zaman otopsisine giremiyoruz maalesef. Kaçmak zorunda kalıyoruz yani. Bir şekilde kendimizi ondan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştırıyoruz kendimizi. Hiç iğrendiğin ceset oldu mu? İğrendiğim ceset olmadı. Ama yaşadığımız bölge itibariyle Mersin çok sıcak bir yer. Genellikle bir ölü bulunmamışsa 2-3 gün içerisinde çürümeye, kokmaya başlayabiliyor. Bu koku rahatsız edici bir koku olabiliyor. Nasıl mücadele ediyorsunuz abi? Bu benim biraz şansım diyeyim. Şahsi olarak şansım. Genizetimdeki sıkıntılardan dolayı çok derin kokular almıyorum. Çok pis kokulara karşı bir rahat yaklaşımım var. Sıkıntı yaratmıyor bende. O yüzden ben bu konuda her zaman şanslıydım. Çok rahattım. Ama çürümüş cenazelerde ve özellikle çürümenin akabinde, kokmanın akabinde meydana gelen kurtlanmalar falan. Bu tip cenazelerin otopsisi her zaman sıkıntı yaratıyor yani bize. Sen zaten bir de eğitmensin. Yani bu işin eğitmenliğini Evet, eğitmenlik yapıyorsun. yapıyorum evet. Hocam soruyoruz. Otopsi görevlisi olmak için ne yapmak lazım? Biz Mersin'de, Türkiye'de ilkokulu biz Mersin Üniversitesi'nde açtık bunu. Bölüm başkanlarımız, öğretim görevli hocalarımız sayesinde. Bunu dediler hani böyle bu işi yapması ihtiyaç, bu meslek bir ihtiyaç, bunun okulunu açalım dediler, okulunu açtılar. Bizim akabimizde Elazığ'da ve İstanbul'da bir üniversite daha bunun bölümünü açtı. Otopsi teknisyeni olmak için üniversite sınavından sonra otopsi teknikerliği bölümü var. Adli tıp otopsi teknikerliği bölümü. Tam olarak açılımını bilmiyorum. Bunu tercih edip okumaları gerekiyor. Ama şu anda biz maalesef Mersin olarak eğitim şeyimizi kapattık. Öğrenci alımını durdurduk. Elazığ ve İstanbul devam ediyor. Okulun okumaları gerekiyor. Sana mesela bir intihar vakası geldiği söylendi. Ölüm raporunda intihar yazıyor. Siz şöyle bir önlem alıyor musunuz? Acaba intihar süsü verilmiş olabilir mi deyip de ona göre baktığınız oluyor mu? Bakıyorsanız neye bakıyorsunuz? Abi? Yani kesinlikle biz intihar olarak gelen vakaların hepsinde hani bir teknisyen ve hocalarımız olarak intihar olarak gelen vakaların hepsinde öncelikli işimiz hani bu intihar mı etti yoksa öldürülüp mü asıldı? Biz bu mantıkla yaklaşıyoruz. O yüzden hani kişi acaba bir cinayete mi kurban gitti diyerekten bir cinayet incelemesini yapar gibi otopsisinde ilk önce bunları inceliyoruz. Ondan sonra cinayetle ilgili iş bulgu saptayamıyorsak ekart edip intihar deyip ölüm nedenini verebiliyoruz. Anladım. Ama hepsinde rutin olarak yapıyoruz bu işi. Mesela boğazından kendini asmış birisi size geldiğinde nasıl bir görüntüyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Yani boğazından kendini asmış birisi bize geldiğinde genelde ası şekline ve tipine göre yaralanma, iz, boğazında izi, telem izini bulabiliyoruz. Onu bulmamız gerekiyor zaten. Kendisini asmış birisinin boğazında o ipin ya da neyle asmışsa artık onun izini bulmamız lazım. Boyun kemiklerinde kırıklar bulmamız lazım. Canlı olarak asmışsa. Bunlar bizim otopside bulgularımız. Ama bunların hepsini incelememiz gerekiyor. Asılarda hani aradığımız en çok şey bu. Boyun bölgesindeki yaralanmalar yani bizim için önemli olan. Kan komple çekiliyor mu vücuttan? Yok, çekilmiyor diyebiliriz. Hani kanama illaki oluyor. Hangi otopsiyi yaparsanız yapın. Zaten genelde otopsi işlemi kişi öldükten sonra 12 ile 24 saat içerisinde yapılıyor. Açık bir travmatik yarası yoksa 12-24 saat içinde yaptığınız her otopside vücuttan kan boşalır muhakkak. Kan bulabiliyor, görülüyor yani. Kan illaki görülüyor. Temizleme yani açtığınız zaman zaten siz kanatmaya başlıyorsunuz. Damar kesilerinde kanı siz başlıyorsunuz. Ama kan komple çekiliyor mu? Kan bulamadığımız cenazeler de oluyor maalesef. Açık travmatik yaralanmalarda vücuttan kan komple çekilebiliyor, boşalabiliyor. Yani dışarıya akış gerçekleşiyor. Dışarıya akış gerçekleştiği zaman, vücut dışına akmaya başladığı zaman kan komple boşalıyor. Hiç yemek yiyip su içerken sorun yaşıyor musun abi? Bunu yaşayan pek çok arkadaşım olmuş açıkçası. Otopsi yapıp et yemeyen, vejetaryen olan arkadaşlarımın olduğunu duydum. Yani bu sıkıntı yaratmış onlar için. Ama benim hiç bugüne kadar böyle bir sıkıntım olmadı. Bununla ilgili size şöyle bir şey de anlatabilirim. Daha önce çalıştığım bir kurumda fiziki şartlar nedeniyle otopsi salonumuzla yemekhanemiz yan yanaydı. Aynı koridorun bir başı otopsi salonu, başı yemekhaneydi. Çürümüş bir cenaze gelmişti. Bir haftalık falandı. Öylesine bir koku yayılmıştı ki insanlar yani çalıştığım kurumdaki personel arkadaşlar yemeğe inemediler aşağıya. Çünkü tüm koridoru koku kaplamıştı. Öyle bir durum vardı. Otopsi bitti. Otopsi bittikten sonra ben yemekhaneye gittim. Dedim acıktım hani yemek yiyeyim. Öğle saatinde geçirmişim. Saat 2.30 olmuş. Kahvaltıyla duruyorum. Aşçıyı gördüm. Aşçı dedi ki abi sen ne yaptın dedi. Dedim yani yemek yemeye geldim. Abi sayende dedi 500 kişilik yemek kaldı elimde. Hiç kimse yemeğe inemedi. Dedi ne yapalım abi dedi. Dedim masaya bir donat o zaman bir yemek yiyelim. Hadi bakalım. Bütün şey size Yani geldi. maalesef bizde arkadaşlar hani şöyle daha önce de söyledim biz olaya esprili yaklaşmazsak, duygusal bağ kurarsak yaptığımız işte maalesef psikolojimiz çok erken bozulur. Peki abi psikolojik destek aldığın oluyor mu? Yok olmadı hiç. Son olarak bize bir otopsi işlemi nasıl yapılıyor? Detaylı şekilde bahseder misin? Otopside normalde 3 boşluk açıyoruz
Kafa, göğüs, batın olarak biz bunu tarifliyoruz. Kafayı açışımız kulak memesi arkasından başlayıp diğer kulak memesinin arkasına kadar yay şeklinde bir kese atıp saçlı deriyi öne ve arkaya ayırmak suretiyle yapıyoruz. Kafatasını tur aletiyle çıkartıyoruz kemiğini. Batın bölgesinde çene altından başlayıp pelvis bölgesine kadar düz bir kese atarak göbek çevresinden dolanacak şekilde ve daha sonrasında deriyi iki kenara ayırıp içinden organları çıkartma şeklinde yapıyoruz biz bu otopsiyi. Kotlar ayırıyoruz. Göğüs kafesini halk arasında iman tahtası bilinen göğüs kafesiyle beraber kotları dışarı alıp organları dışarı alıp incelemesini yapıyoruz. Fakat Mersin'de şöyle bir olay başıma gelmişti. Bizim kesimimiz genelde çene altından başlar. Gayrimüslim bir cenazemiz vardı otopsisinde. Yakınları ricada bulunmuştu. Onda çene altından değil de iki omuzdan başlayıp ortada birleştirerek bir kese atmamızı istemişlerdi. O çok garibime gelmişti. Ve çıkarttığımız tüm organlardan beyin, kalp, göğüs, karaciğer, akciğer, dalak bunların hepsinden kesitler alıyoruz. Aldığımız kesitler patolojiye, toksikolojik incelemeye gönderiliyor. Kandan örnek alıyoruz. Diğer vücut sıvılarından örnek alıyoruz. Mide içeriğinden örnek alıyoruz. İnceleme bölümüne göre herhangi bir yaralanma gördüysek bağırsaklardan, her yerden örnek alabiliyoruz yani. Vücudun her tarafını örnekleyebiliyoruz. Daha sonra da bu örneklerden çıkan patoloji sonuçlarına göre sonucunu veriyoruz. Otopsiye has alet çok az diyebilirim. Mesela şu şekilde söyleyeyim. Kostatom dediğimiz bir alet var. Bahçıvan makasına benzer. Onu kotları, kaburgaları kesmede kullanıyoruz. Mesela tur aleti diyoruz biz, kemik kesmede kullanıyoruz. Ortopedi doktorlarımız da, uzmanlarımız da alçı kesme motoru diyorlar buna. Alçı kesme motoru, onu kullanabiliyorlar. Yani otopsiye has özel bir alet, bir şey çok da tarifleyemeyeceğim. Sadece işte bebek otopsilerinde kullandığımız bir aletimiz var. İşte kafatası çapını ölçmeye yarayan aletimiz var. Özellikle aletler bunlar diyebilirim yani sadece. Onun haricinde işte cerrahi aletlerde kullanılan makaslar, bıçaklar ve bu tip şeyler kullanıyoruz. Mesela bir cesedi açtınız içerisine, organları çıkarttınız. Çıkarttığınız organlar arasında ne gibi inceleme oluyor? Mesela kalbe ne için bakılıyor? Beyne ne için bakılıyor? Oradan ne alınıyor, ne anlanabiliyor? Beyin için söyleyeyim, beyin için kesitlerine bakıp kanama olup olmadığını, damarları inceleyip damarlarda tıkanıklık olup olmadığına bakıyoruz. Kalp için de keza aynı şekilde. Kesitlerine bakıp kalp krizi geçirip geçirmediğini, damar yapılarını açıp damar yapılarının içerisinde tıkanıklık olup olmadığını, yine aynı şekilde işte damar yapılarında bir farklılık olup olmadığını bunları inceliyoruz. Tüm organlar içerisinde kesinlikle diyebilirim kanama var mı yok mu ve damar yapılarında bir sıkıntı olup olmadığını inceliyoruz diyebilirim yani tüm organlarda. Kalpteki ağırlık sizi alakadar ediyor mu abi? Mesela kalbin bir ağırlığı var mı? Tabii. Tabii. Şöyle söyleyebilirim. Standart herkeste 360 gram diyemeyiz kalbe yani. Ortalama bir ağırlık vardır. Bazı durumlarda kalbin çok büyük olması da bir anomalidir yani. Bir rahatsızlık sebebidir. Normalde 600 gram gelmesi gerekirken 1,5-1500 gram geliyorsa bu bir rahatsızlıktır sonuçta. O yüzden tüm organların belli bir standart ağırlığı var. Ortalama olarak alabileceğimiz. O bizim için kriterdir. Tüm organların da ağırlığını alıyoruz zaten. Çok düzgün şekilde mi dikiliyor yoksa ufak tefek sapmalar oluyor mu? Yani şöyle söyleyeyim, biz cerrahi ameliyatlarda olduğu gibi daha sonrasında ince sütürle sütür atamıyoruz. Çünkü bizim dokumuz canlı doku değil. Sütürle sütür attığımız zaman doku bırakır ve açılır tekrardan. O yüzden biz maalesef biraz daha kalın bir iple dikmek zorunda kalıyoruz. Birebir tam karşılıklı dokuyu getirme imkanımız yok maalesef. O yüzden normal sütüre göre biraz daha kaba bir dikişimiz var diyebilirim. Var mı abi son olarak söylemek istediğin bir şeyler? Şöyle söyleyeyim, bana şans verdiğiniz için, bu mesleği anlatmama şans verdiğiniz için teşekkür ederim gerçekten. Yani bu mesleği anlatmak isterim. Bu mesleği yapan arkadaşlarımın da ne zorluklarla çalıştığını bilmesini isterim yani insanların. Gerçekten sıkıntılı tarafları da var yani. Umarım bir nebze başarılı olmuşuzdur yani bunu anlatmada. İnşallah. Allah işinizi kolay etsin abi. Biz çok memnun olduk. Teşekkür Tekrardan ederim. görüşmek ümidiyle. Çok sağ ol. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.